Temkinli olacağımız, sakin olacağımız 21 Aralık Pazar gününden 3 maçın analiziyle karşınızdayız. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterli. Vakit kaybetmeden ilk maçımıza başlayalım. Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Öncelikle bir güncel durumlara bakalım. Daha sonrasında maçın notlarını detaylı konuşacağız. Galatasaray 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet alırken 36 gol atıp kalesinde 12 gol gördü. 39 puanla şu anda ligin zirvesinde görünüyor. Kasımpaşa cephesine baktığımızda ise 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Kasımpaşa geçmiş sezonların uzağında bir performans çiziyor. 14 gol atıp 21 gol yediler. 15 puanla 14. sıradalar. Son maçlara baktığımızda ise Kasımpaşa Gençler Birliği ile 0-0, Kocaeli ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray ise Antalyaspor'u 4-1 ile geçerken bir önceki olayla tartışmalı Samsun maçında 3-2 galip gelmeyi başardı. Notlarımız gelsin. Önemli notlar var. İç sahada 2.38'lik gol atan bir Galatasaray var. Ortalama bir gol yiyorlar. Kasımpaşa cephesinde ise bu veriler deplasmanda bir gol yenen, atılan bir gol. Çok pardon. Yenen gol ise 1.13 olarak gerçekleşiyor. Bu maç üzerindeki en kritik nokta Afrika Kupası. Galatasaray'da Afrika Kupası nedeniyle Osimhen, Lemina, Jakobs'tan mağlup olacak. Kasımpaşa cephesi için de önemli çünkü Benyanes ve Aurus Kasımpaşa'da da olmayacak. Yani aslına bakarsak iki takımın da ilk 11'lerinden oyuncular Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında olacaklar. Bu tabii ki oyunu etkileyecek midir? %100 etkileyeceğini düşünüyorum ben. Maç özelinde benim beklentim şu şekilde bir senaryo. Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray hücumda aksıyor ve orada kitlenebiliyorlar. Kasımpaşa da bunun farkında zaten. O yüzden bekleyen bir Kasımpaşa göreceğimizi düşünüyorum. Son mücadelelerine baktığımızda Kasımpaşa hem Gençlerbirliği hem Kocaelispor'u da aslında işi beraberlik, ne şiş yansın ne kebap şeklinde bir oyun oynadı diyebiliriz. Ben burada da Galatasaray'a benzer bir senaryoda Kasımpaşa bekliyorum. Osimhen'in olmadığı, Lemina'nın direncinin olmadığı Galatasaray'da da illaki oyununda bozulmalar olacaktır diye düşünüyorum. Maç üzerindeki ana tercihim 1 ve 4.5 alt. Yani Galatasaray'ın burada kazanacağını düşünüyorum taraftar önünde ama bu maçta 5 gol çok zor bir ihtimal geliyor bana. Skor tahminim de 2-0 bandında bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Rolanti'de bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Bu arada günün kale maçı öne çıkan ikililerimiz, canlı tercihlerimiz ve en çok hata yapılan yer, iddiada en çok patlayan yer daha doğrusu. Kasa yönetimiyle ilgili bütün detayları WhatsApp grubumuzda yönetiyoruz. Bilgi almak isteyenler sol alt köşedeki numaradan bize yazabilir. Hadi gelin şimdi ikinci maçımıza geçelim. Oradaki detaylara bakalım. Unai Emery'nin adeta bir sihirli değnek değdirdiği Aston Villa, ligin şeytanları Manchester United'ı ağırlayacak Premier Lig'de. Öncelikle bir güncel durumlara bakalım. Aston Villa 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 25 gol atıp kalesinde 17 gol gördü. Baktığımız zaman formda bir Aston Villa var. Şu anda 3. sırada 33 puanla. Lider Arsenal'ın 3 puan arkasında City'nin ensesinde bir Aston Villa görüyoruz. Manchester United cephesine baktığımızda ise 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan United 30 gol atıp kalesinde 26 gol gördü. 26 puanla 6. sırada onlarda. Notlarımız gelsin, orayı bir inceleyelim. Aston Villa iç sahada oynadığı maçlarda 2.06'lık bir puan ortalamasıyla giderken 1.56'lık bir gol ortalamasıyla oynuyor. 8 maçın 6'sını kazandı Aston Villa. Bence çok önemli bir detay bu. En fazla gol ise 76-90 periyodunda çıktı Aston Villa mücadelelerinde. Yani oyunun son bölümünde ağların sarsıldığı Aston Villa maçları izledik. Manchester United ise deplasmanlarda 1.50 puan ortalamasına karşın 1.75 gol atıp 1.75 gol yiyor. Yani aslında attığı kadar yiyen bir Manchester United var diyebiliriz deplasman performansında. Onların da Aston Villa gibi çok ilginç. 76-90 periyodu gol için ideal çünkü Manchester United'ın deplasman mücadelelerinde atılan gollerin %29'u bu 15 dakikalık periyotta geldi. O yüzden bence bu maçın sonları bize keyifli bir mücadele vaat ediyor diyebilirim. Ben bu mücadelede ne bekliyorum? Manchester United cephesine baktığımızda savunmada hala aksayan Manchester United var. Bir türlü çözemediler ve ortalama 3 sezon falan oldu diye düşünüyorum artık. Baktığımız zaman son mücadelede kendi sahasında Old Trafford'da Bournemouth'a 4 gol atmaları iyi bir şey ama 4 gol yemeleri tamamen bir fecaat bence. Yani artık biraz da orada öne geçiyorsun. Kaç defa öne geçiyorsun? Biraz oyunu tutman gerekiyor. Bournemouth her geldiğini attı. O yüzden Manchester United'ın savunması bana ortalama 2-3 sezondur hiç güven vermiyor. Bu sene hiç güven vermiyor. Öyle söyleyebilirim.
Ben burada Aston Villa'nın net bir şekilde 2 gol atacağını düşünüyorum. Maç özelindeki ana tercihim ev 1.5 üstü yönünde olacak. Aston Villa ağları minimum 2 kere sarsacaktır diye düşünüyorum. Hadi gelin şimdi üçüncü mücadelemize geçelim. Orada da İspanya'dan bir mücadelemiz olacak. O maçın detaylarına bakalım. Pazar gününden son mücadelemiz İspanya La Liga'nın da hafta kapanış maçı, pazarın son maçı Real Betis Getafe'yi ağırlayacak. Güncel durumlara baktığımızda Betis 16 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 25 gol atıp kalesinde 19 gol gördü. 25 puanı var 6. sırada. Getafe cephesine baktığımızda ise 16 maçın 6'sından sahada galibiyetle ayrılan Getafe 2 beraberlik alırken 8 mağlubiyet aldı. 13 gol atıp kalesinde 18 gol gören Getafe 20 puanla 10. sırada. Notlarımız gelsin. Betis iç sahada 1.75 gol ortalamasıyla oynarken 1.38 gol yiyor. Ortalama puanı 1.56 olan Real Betis'in ilk maçlarında ilk yarılarda %88 gol çıkmış. Bu bence çok ciddi bir veri. Özellikle La Liga gibi bir lig için. La Liga'da genelde ikinci yarılarda daha fazla gol olduğunu zaten analizlerimizde söylüyoruz. Getafe ise deplasmanlarda hiç açıcı değil. 1.13 puan ortalaması olan Getafe yani 0.70'lik bir gol ortalamasıyla oynuyor ve ortalama 1.5 gol yiyor. Şimdi burada benim maç özelindeki genel yorumum Getafe üstünden olacak. Neden? Şimdi Betis kendi sahasında ilk yarıda bir gol atması muhtemel midir? Muhtemeldir. İlk yarı verileri de bize bunu veriyor aslına bakarsak. Yani ilk yarılarında %88 gol var demiştik Betis'in. Betis burada ilk yarı bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Ama Getafe bu golü yememek için elinden geleni yapacaktır. Çünkü zaten 16 maçın 16 maçta 13 gol atan 18 gol yiyen inanılmaz kısır bir Getafe var. Bence burada da Betis'e kafa tutmayacaklardır. Betis'in üstüne gitmeyeceklerdir. Olabildiğince bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Betis de golü bulduktan sonrasında Getafe zaten istese de atamayan bir takım son dönemde özellikle. Baktığımız zaman az önce de söylediğim gibi 16 maçta 13 gol çok kötü bir bence performans veri olarak. Betis de oyunu tutabilen bir takım, ayağı iyi olan bir takım. Yani burada Betis öne geçse de ben bu maçın 4 gole taşınacağını hiç düşünmüyorum. Maç özelindeki benim ana tercihim 3.5 alt yönünde olacak. İspanya'nın son maçı yani o seansın son maçı, o günün son maçı. O yüzden burada ben biraz daha rolanti bir oyun bekliyorum. Ben kendi kuponuma 3.5 alt olarak ekleyeceğim. Kupon demişken ben bu tarz maçları değerlendirirken iddia.com'da 303-852 numaralı Gözde Göl bayisine kayıtlıyım. Canlı tercihler ve maç önü değerlendirmeleri için Telegram tarafında da WhatsApp gibi bir sistem uyguluyoruz. Grupta bizimle maçları değerlendirmek isteyen bayisini üstteki 303-852 numaralı bayiye taşıyıp ekran görüntüsüyle birlikte bize ulaşabilir. Herhangi bir ücretimiz yok. Hadi gelin şimdi canlı tahtamıza geçelim ve oradaki fırsatlarımızı yakından inceleyelim. Canlı tahtamıza baktığımızda Feyenoord Twente mücadelesinde ilk yarı 0.5 üstünü, İstanbulspor Vanspor mücadelesinde ikinci yarı 0.5 üstünü, Sassuolo Torino mücadelesinde ise Sassuolo'nun golünü takip edeceğim. Günün kalesi öne çıkan ikililer, canlı maçlar ve iddiada en çok hata yapılan kısım kasa yönetimi için WhatsApp grubumuzdan destek alabilirsiniz. Bilgi almak isteyenler 543 417 75 30 numarasından bize ulaşabilir. Bugünlük analizlerimiz bu şekilde sakin bir pazar. Çok yüklenmeyeceğimiz bir pazar olacak. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her gün saat 4'te buradayız. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Futbol şansı sizinle olsun.